Merhabalar, Lokmacı kanalına hoş geldiniz. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Bu kanalda normalde popüler oyunların hikaye videolarını yapıyorum. Her detayına iniyoruz ve lore'larını konuşuyoruz. Fakat bugün bir değişiklik yapıp yeni bir seriye başlıyoruz. Bugün benim çocukluğumun da oyunu olan, o zamanlar başından kalkamadığım Spider-Man Shattered Dimension oyununu inceleyeceğiz. Aradan yıllar geçti. Oyun dünyası çok değişti. Peki bu oyun hala bugün oynayabilsek bile güzel bir oyun mu? Ona bakacağız. Bunu hem artılarıyla hem eksileriyle tartışacağız. Ama sadece incelemekle kalmayacağız. Oyunun o kaotik ve çok evrenli hikayesini de bir güzel anlatacağız. Hazırsanız ilk başta hikayeyi anlatmakla başlayalım. Hikayemiz aslında çok tanıdık bir yüzle Mysterio ile başlıyor. Bu illüzyonist dostumuz Düzen ve Kaos tableti adındaki kadın bir eseri çalmaya çalışırken bizim Amazing Spider-Man olaya müdahale ediyor. Ancak işler planladığı gibi gitmiyor ve çıkan arbede de tablet parçalara ayrılarak tam 4 farklı evrene dağılıyor. İşte tam bu noktada devreye Madame Web giriyor. Madame Web gerçekliği bir arada tutmak için 4 farklı evrendeki Spider-Man'leri bir araya getiriyor. Hatta bu sahnede ana karakterimiz dışındaki diğer evrenlerdeki tanıdık birkaç Spider-Man yüzünü de kısa süreliğine görüyoruz. Bu da biz hayranlar için çok tatlı bir Easter egg tadında olmuştu. Görevimiz net. Madame Web'in rehberliğinde her evrendeki kötü adamların eline geçen bu tablet parçalarını tek tek toplamak ve gerçekliği kurtarmak. Evet dostlar, şimdi geldik videonun asıl kısmına. Madame Web bizi boyutlar arasında bir yolculuğa çıkartıyor ve her evrende tabletin bir parçasına sahip olmuş, o tabletin gücüyle sarhoş olmuş 3'er tane boss ile karşılaşıyoruz. Şimdi bu karakterlerin üzerinden tek tek geçelim. İlk başta ilk gördüğümüz Spider-Man olan Amazing Spider-Man'in evreninden başlamak istiyorum. Amazing evreni oyunun temelini oluşturan ve bize o klasik Spider mekaniklerini en iyi hissettiren yerdi. İlk durağımız Kraven'ın av sahası. Kraven tabletin parçalarıyla daha hızlı ve güçlü hale gelmiş. Ormandaki o tapınaklarda onun kurduğu tuzaklardan kaçıp avcı mı yoksa av mı olduğumuzu kanıtlamaya çalışıyoruz. Dövüşün temposu ve Kraven'ın o kibirli tavırları harika bir başlangıç yapmamızı sağlıyor. Amazing evreninin ikinci boss'u olan Juggernaut. Burada işler biraz ciddiye biniyor. Silver Sable ve ekibi de peşimizdeyken durdurulmaz Juggernaut'ın peşine düşüyoruz. Binanın içinde o koca kütleyi durdurmaya çalışırken çevre etkileşimi de çok keyifliydi. Juggernaut'ın o saf gücü karşısında sadece kaba kuvvet değil, zekamızla da kazanmamız gerekiyordu. Amazing evreninin üçüncü boss'u olan Sandman'e geldik şimdi. İşte görsel şölen burada başlıyor. Koca bir madeni kendi kum imparatorluğuna çeviren Sandman ile kapışıyoruz burada. Onu ıslatıp katılaştırmaya çalışmak, devasa kum kollarından kaçmak, Amazing bölümleri için şunu diyebilirim. Tanıdığımız karakterler, harika dövüş mekanikleri ve akıcı bir oynanış. Tam bir ısınma turu ama oldukça kaliteli. Geldik şimdi Noir evrenine. Siyah beyaz, karanlık ve yağmurlu. Noir evreni atmosfer olarak beni hep etkilemiştir. Ama oynanış kısmında bazı amalarımız olacak. İlk boss'umuz olan Hammerhead. 1930'ların mafya babası eline geçirdiği tablet parçasıyla silahlarını adeta birer ölüm makinesine çevirmiş. Tren raylarının arasında gölgelerde saklanarak onu alt etmeye çalışmak gerçekten gericiydi. İkinci boss'umuz olan Green Goblin. Bu evrendeki Green Goblin bildiğimiz teknolojik Norman Osborn değil tabii ki. Adeta bir sirk ucubesi gibi. Ürkütücü ve grotesk havası var. Onun o karanlık karnavalında hayatta kalmaya çalışırken Noir dünyasının ne kadar acımasız olduğunu anlıyoruz. Üçüncü boss'umuz Vulture. Tabii ki oyundaki en rahatsız edici tasarım ona ait. Bir yamyam gibi tasvir edilen Vulture ile yan yana binaların arasında kapışıyoruz. Noir evrenindeki bölümler için yorumum ise görsel olarak 10'da 10 olsa bile dürüst olayım, gölgeye saklan adam patakla döngüsü bir yerden sonra beni sıkmaya başladı. Boss savaşları ne kadar eğlenceli ve heyecanlı olsa bile aradaki yollar o kadar durağan ve yavaştı ki biraz sıkılmaya başlamıştım. Neon ışıkları, uçan arabalar ve Miguel O'Hara. 2099 evreni teknoloji ve hız demek aslında. 2099 evreninde ilk düşmanımız Hobgoblin. Havada süzülen kaykayıyla şehri birbirine katan Hobgoblin'i kovalamak oyunun en dinamik anlarından biriydi. Bir anda kanatlarımızı açıp binaların arasından süzülerek o hızı hissetmek o zamanlar paha biçilemezdi. İkinci düşmanımız Scorpion. Bu evrende Scorpion daha çok bir yaratık şeklinde. Kendi yuvasında asitli saldırılarından kaçarak onu alt etmeye çalışıyoruz.
Hatta bu bölümde dar alanlarda dövüşmek oldukça terletiyordu ve yorucuydu. Üçüncü düşmanımız Doc Ock. Aynı Miles Morales filmindeki gibi Serena Patel isimli bir kadın karakter olarak karşımıza çıkıyor. O zamanlar hiç görmediğimiz bir şey olduğu için alışılmışın dışında bir Doktor Octopus, ama o devasa kollar ve lazer işini ne kadar ciddiye aldığını o bölümlerde bize gösteriyordu. 2099 bölümlerinde en büyük sıkıntı küçük düşmanlardı. Bosslarla kapışmak ne kadar zevkli olsa bile sürekli aynı robotik askerleri dövmekten bir yerden sonra baygınlık geliyordu. Ama 2099 olmanın o karizması ve bossların yaratıcılığı sayesinde kendimi oyunda tutmayı başarıp gayet de eğlenmiştim. İşte benim en sevdiğim, her saniyesinden zevk aldığım evren. Siyah kostümlü Spider-Man, yani Ultimate Universe. Bu evrendeki ilk düşmanımız Electro. Devasa bir enerji kaynağına dönüşen Electro'yu durdurmak için barajda verdiğimiz o mücadele. Görsel efektler ve Electro'nun o devasa formu oyunun zirve noktalarından biriydi adeta. İkinci düşmanımız ve benim bu oyundaki en sevdiğim düşman kendisi, Deadpool. Bir petrol platformunda Deadpool'un kendi reality şovuna konuk oluyoruz. Adam sürekli dördüncü duvarı yıkıyor, bizimle dalga geçiyor, şakalar yapıyor. Sadece dövüşmek değil, onun saçmalıklarını dinlemek bile başlı başına bir eğlenceydi. Üçüncü ve bu evrenin son düşmanı Carnage. Finalden önceki en büyük kabus. S.H.I.E.L.D. helikopterinin içinde Carnage'ın yarattığı o zombi benzeri yaratıklarla uğraşıyoruz. Korku ve aksiyonun harmanlandığı atmosferin tavan yaptığı bir bölümdü. Hatta çocukken hatırlıyorum, bazı bölümlerde çok kötü korkup jumpscare yemiştim. Ultimate bölümleri hem düşman çeşitliliği hem de o siyah kostümün verdiği vurdumu oturtan oynanışıyla beni benden almıştı. Benim için oyunun yıldızı kesinlikle bu evren. Gelelim oyunun genel değerlendirmesine. Şimdi dürüst olalım, oyunun kusurları yok mu? Tabii ki var. Mesela kendini tekrar eden düşman sayısı gerçekten çok fazla. Dış görüntüsü değişse bile vuruş tipleri neredeyse aynı. Yani kısaca karşımıza çıkan küçük düşmanlar hep aynı mantıkla çalışıyor. Bir diğer nokta ise Amazing ve Ultimate dışındaki Spider-Man'lerin kendine has özellikleri olsa da bunları geliştirdiğimizde oynanışa çok devasa bir etkisi olmuyordu. Bu da bir yerden sonra sadece boss'a gitsem de bitse hissiyatı veriyordu. Hikaye tarafında ise çok derin bir olay örgüsü beklemeyin, parçaları topla, dünyayı kurtar gibi düz bir mantığı var. Ama bu düzlüğü karakterlerin arasındaki diyaloglar ve espriler çok iyi süslüyor. Oynanış olarak baktığımızda bana göre ortalamanın biraz üstü, hikayesel olarak ise düşük bir oyun diyebiliriz belki. Ama işin içine nostalji girdiğinde benim için akan sular bazen duruyor. O zamanlar bu oyunu ilk açtığımda yaşadığım o heyecan, 4 farklı Spider-Man'i aynı anda görmenin verdiği o tatmin duygusu paha biçilemezdi. Ve tabii ki oyunun muazzam seslendirme kadrosunu unutmayalım. Dış ses olarak Stan Lee var. Daha ne olsun yani. Bu seride her oyuna 10 üzerinden bir puan vereceğim. Eğer bu oyuna bir puan vermem gerekseydi, şu anki kafamda objektif bir puan verseydim 5 ya da 6 puan verirdim. Tam bir ortalama oyun olurdu benim için. Ama az önce anlattıklarımla beraber bu oyuna puanım benim 7,5. Evet, bazılarınıza fazla gelebilir. Ama unutmayın ki nostalji burada en büyük kozumuz. Hatta size bir itirafta bulunayım. Küçüklüğümde bu oyun kadar belki de bundan çok daha fazla oynadığım bir oyun daha var. Spider-Man 2. Ama bu değil. PC versiyonu. Kötü olan, evet. Biliyorum, şu an bakınca belki de gelmiş geçmiş en kötü Spider-Man oyunu olduğunu herkes kabul eder. O garip ağ atma mekanikleri, saçma sapan görevleri, ama ne yalan söyleyeyim, bugün bile o oyunu açtığımda o nostalji duygusu yüzünden içim bir hoş oluyor. O oyun bile benim gözümde 10 üzerinden en az 6-7 puan alır. Kusura bakmayın. Nostalji duygusu işte. Siz ne düşünüyorsunuz? Shattered Dimension sizin için nostalji bombası mı, yoksa zamanında oynadık bitti dediğiniz bir oyun mu? Ve sonraki videoda hangi oyunun incelemesini ve hikayesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca izlenmelerimize göre like sayımız çok düşük. Videolara çok emek veriyoruz. O yüzden bir like atarsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.